Ne yapıyorsunuz memur bey? Burası sadece benim değil, onca insanın ekmek yediği yer ya. Kurban olayım memur bey. Bunun bir hal çaresi yok muydu ya? Bunu böyle kendi aramızda halledemez miyiz? Beyefendi böyle bir şey söz konusu bile olamaz ya. Cevahir Bey, mühürü kaldırmak için resmi başvuru yapmanız gerekiyor. Bakın bu dosyadaki eksiklikleri tamamlamadan tamam burası için bir şey yapamayız. Açamayız burayı. Buyurun. İyi günler. Allah'ım be Arzu. Yaktın beni be. Nerede lan para? Güvendiğim dağlara kar yağdı, kar. Sağ ol ablacığım. Abla. Söyle canım. Yani benim atölyede çalışmam niye bu kadar olay oluyor ben anlamıyorum. Canım daha yeni kaza geçirdin. Hem de öyle basit bir şey değil yani. Allah korudu seni. Tamam da adı üstünde kaza işte abla. Yani herkesin başına geliyor. Ne bileyim yolda yürürken de başıma bir şey gelebilir. Ne yapayım daha çıkmayayım mı dışarı o zaman? Ya ablacığım bahsettiğim öyle bir şey değil ama... Yani haklısın da... Sen atölyede çalışmanın ne kadar riskli olduğunu gördün. Tedbir yok, iş güvenliği yok. Abla tamam da makineler tamir oldu işte. Hayır yani niye bu kadar yana yakıla atölyede çalışmamı istemiyorsunuz? Zeynep'ciğim... Bu Arzu... Atölyeye ortak olmuş. Ne? Murat, bu şirkette çalışanlar sabah saat kaçta geliyor işe? 9. 9. Aferin. Bildiğine göre öbür soruya geçiyorum. Ne bu tavırlar şimdi? Başlatma oğlum tavrından. Karşında patronun oturuyor. Haddini bil biraz. Sen neyine güvenip bu saatte işe geliyorsun ya? Kimsin oğlum sen? Patronmuş. Erkut abi, senin ananın karnından zengin doğmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kusura bakma ama ben o fakir, o mahalleli Erkut'u daha unutmadım. Bana bak, terbiyesizlik yapma. Git mahalleli abilerin ödesin borcunu o zaman. Ulan amma doz attın be. Borç da borç, borç da borç. Yeter ya. Sen merak etme Erkut abi. Ben zaten sana olan borcumu tek tek, kuruşuna kadar çalışıp ödeyeceğim. Amma tatava yaptın be. Ne diyorsun oğlum sen? Akılsız mısın lan sen? Rüyanda göremezsin o kadar parayı. Hayatının sonuna kadar çalışsan burada ödeyemezsin. Tamam işte bak. Ne güzel kendi ağzınla söylüyorsun zaten. Madem ben burada çalışarak bu borcu ödeyemeyeceğim... o zaman boşuna dirsek çürütmenin anlamı yok abi. Hadi ben istifa ettim. Bye bye. Murat! Murat gel buraya! Ne o, kaçıyor musun şimdi de? Murat! Şşş, oğlum dursana! Şşş! Lan Armut, şakacağım şimdi 2 tane ha! Ya bırak baba! Bırak! Zaten sinirim tepemde. Lan oğlum nereye gidiyorsun lan? Hı?
istifa ettim baba, tamam mı? İstifa ettim. Lan oğlum saçma sapan konuşup durma. Gir içeri. Gir konuşalım adam gibi. Ya bırak Allah aşkına baba. Kusura bakma ama ben bu dakikadan sonra buraya asla adımımı bile atmam. Lan oğlum sana ne oluyor ya? Niye böyle ikide bir celalleniyorsun ya? Ha? Adam senin patronun ya, patronun. Baba, bu Erkut denen şerefsiz patron olmuş ama hiçbir şekilde adam olamamış. Bana geldiğimden beri ileri geri saçma saçma konuşuyor. Allah Allah. Ne dedi sana? Ne dedi de böyle hemen istifaya karar verdin? Aşağılayıcı konuştu baba. Anladın mı? Geldiğimden beri beni aşağılıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi baba? Bu kadar çabuk bir şekilde nereden geldiğini unutan bir adam. Seni, beni hiç gözünü kırpmadan 2 dakikada siler. Anladın mı baba? Siler. Nasıl olur ya? Yani onca atölye dururken İşte huzurumuzu kaçırmak için bizim. yani ben anlayamıyorum bu kadın nasıl bu kadar ileri gidiyor? Yani anlıyor musun şimdi Zeynep'ciğim? Biz ondan atölyede çalışmanı istemiyoruz. Hayır haklısınız da ben bilmiyordum ki böyle olduğunu. Söylemediniz bir şey. Zeynep, ya zaten kazadan sonra moralin iyice bozulmuştu. Ya biz bir de bunu söyleyip seni iyice huzursuz etmek istemedik. Ya sen böyle çalışacağım falan diye diretince biz ne diyeceğimizi şaşırdık. Bir şekilde seni geçiştirmek zorunda kaldım ben. Yok abla merak etme. Yani bırak benim o kadının yüzünü görmeye, adını duymaya tahammülüm yok. Atölyenin kapısından içeriye adımımı atmam. Biz tam kurtulduk derken bir şekilde yine karşımıza çıktı işte. Sen ne zaman bırakacaksın işi? Abla. Yani niye susuyorsun? Ya bile bile çalışmaya devam etmeyeceksin herhalde değil mi? Çalışmak zorundayım Zeynep ben. Ne demek çalışmam lazım abla? Ya buluruz başka bir iş buluruz. İş mi yok? Bırak Arzu ne yapıyorsa yapsın atölyesinde. Ya Zeynep anlamıyorsun. Ben iş bulamayacağımdan falan değil. Yani zorundayım. Elim kolum bağlı. Cevahir Bey bana sözleşme imzalattı. Bir yıl daha orada çalışmak zorundayım. Arzu Hanım. Her şeye tamamım da yalana yokum, haberin olsun. Ne öyle çocuk oyalar gibi parayı yatırdım deyip. Ya ne oyalaması ya? Sen neden bahsediyorsun? Ya sen dün gece para hesabına yatacak demedin mi? Dedim. Sabah da para hesabına geçti demedin mi? Ha? Mesaj atmadın mı bana? Ya attım ne olmuş? Ben de onu diyorum işte. Hiçbir şey olmamış. Hesapta para mara yok. Ya attım ben hesaba parayı. Git banka hesabını kontrol ettir. Ya bu saatten sonra kontrol etsem ne olacak lan? İş işten geçti bir kere. Nasıl ya? Sen parayı yollamayınca ustalar parayı almadan işe başlamadı. Sabah da gelip mühürlediler lan atölyeyi. Ulan senin yüzünden ekmek teknem battı lan benim. Bak hiçbir şey benim yüzümden değil. Sakın beni suçlama. Ben sana parayı gönderdim dedim, gönderdim. Gidip bankayı kontrol etseydin. Bir işi bile beceremiyorsun zaten. Yani eğer bankadan gidip hesabından parayı alsaydın atölyen kapanmamış olacaktı. Hiç beni ilgilendirmiyor. Lan kapattı. Emin konuştu. Lan gerçekten hesaba para yatmış mıdır ya? Ben en iyisi gidip şu bankayı kontrol edeyim. Ya para dedik, yatırdım. Ama anlamıyorum ki ben ya. Bir işi bile beceremedi bu herif ya. Bir de akıllıyım diye geçiniyor. Gidip banka hesabını bile kontrol etmemiş. Allah'ım niye bütün gerizekalılar beni buluyor ya? Niye bütün beceriksizler beni buluyor ya? Ben böyle beceriksizlere tahammül edemiyorum ya, edemiyorum. Arzu, iyi misin? İyiyim. Biraz başım ağrıyor. Bana pek öyle gelmedi de. Dedim ya biraz başım ağrıyor işte. İstersen sana bir ağrı kesici falan vereyim ha. Yok hayatım. Çantamda var zaten. Çıkacağım birazdan. Çıkacak mısın? Evet, biraz işim var, onları halledeceğim. Eğer işin acele değilse çıkma. Yani kendini iyi hissetmiyorsun ya. Yok canım, o kadar büyütülecek bir şey değil. İlaç alacağım zaten. Peki.
Nasıl istersen. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Son hamle. İşte bu. Para havale edildi. Para havale edildi ama Cevahir'e gitmedi. Allah Allah. Acaba nereye uçtu bu para? Delirsinler bakalım şimdi. Demek benden gizli iş çevirirsin ha Arzu. O para nereye gitti? Şimdi ara dur bakalım. Nankör senin bu oğlun, nankör. Onca yaptığım iyiliğin karşılığı bu mu? Ya yaşına versen. Yaşına versen. Ne yaşına vereceğim ya? Kazık kadar adam olmuş. Tuttum bir de evlendirdim. Yuva kurdu diye bir de iş verdim. Onca parayı saydım eline ya. Kim yapar bu zamanda böyle bir iyiliği? Ben evde kulağını çekerim biraz ya. Konuşurum onunla. Konuşacaksın tabii, konuşacaksın. Bak Veysel, o yangın belgesinden bir kişiye bahsettiğini duyarsam... ...ikinizi de kendi ellerimle yakarım, haberin olsun. Ya bende ne alakası var ya? Niye bana döndü şimdi? Babası değil misin? Ha? Bundan sonra onun attığı her adımdan seni... ...senin ettiğin her laftan da onu sorumlu tutacağım, böyle bil. Çık şimdi. Kapıyı da çıkarken ört. Ulan Armut, şuradaki ül gibi çalışıp gidiyorduk işte ya. Lan burada herkes senin için uğraşıyor. Şunu yaptığına bak ya. Ulan anlaşıldı. Bu Armut beni de işimden edecek. Bununla konuşma vakti geldi. Peki avukat bey. Anladım. Tamam, o zaman bugün her şey konuştuğumuz gibi değil mi? Tamam, yalnız bundan sonra ya telefonda görüşmeyelim. Beni mesaj yoluyla arayın, olur mu? Tamam, çok teşekkürler. İyi günler, hoşça kalın. Oo, hanımefendi. 2 dirhem bir çekirdek nereden böyle ha? Ben iş görüşmesine gittim de önemli bir şey değil zaten. İşi görüşmesi mi? Evet Asuman. Ya kızım sen niye böyle şeylerle uğraşıyorsun ki? Ben sana söylemedim mi? Senin koskocaman şirketin var, koskocaman evin var diye. Hala ne diye iş arıyorsun yani? Ya öyle önemli bir şey değil zaten. Olmaz muhtemelen. Zorun ne senin ya? Allah'ım yarabbim ya. Hem sen niye bana haber vermeden çıkıyorsun? Bak kaybolsan ne yapacağım ben ha? Demek ki bu kadın yemiyor, içmiyor, sürekli plan yapıyor. Atölyeye ortak olduğu yetmemiş, bir de Melek ablaya da sözleşme imzalatmış. Ay vallahi aklım almıyor ya. Bu kadını alıp tımarhaneye kapatmaları lazım. Sözleşmeyi geçersiz saymanın bir çaresi yok mudur? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Ama o cani izin vermeyeceğim ben. Melek ablayı orada mecburen çalıştırmasına engel olacağım. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şimdi Aysel'le konuştum. Atölye mühürlenmiş. Mühürlenmiş mi? Evet öyle söyledi. Bir dakika. Şimdi bu durumda senin de sözleşmen otomatik olarak feshedilmiş mi oluyor? Mümkün müdür bu kızım? Bilmiyorum ki nasıl olur. Böyle bir ihtimal olabilir. Belki de. Ama yani Arzu'dan bahsediyoruz. Onun ne yapacağı belli olmaz ki. Yani bugün atölye mühürlendi derler. Yarın bir bakarız açılmış belki de. O kadar kolay mı canım? Öyle kafalarına göre hareket edemezler ki. İyi de Arzu bu. Yani tutar birilerini yaptırır bir şekilde istediğini. O kadından her şey beklenir anne. Her şey. Orası da öyle tabii. Doğru söylüyorsunuz. Ya şimdi o oraya ortak olduysa o mührü kırdırmak için elinden geleni yapar. Daha
bu sabah para transferi yaptım ama hesaba para aktarılmamış. Bir kontrol edebilir misiniz? Cevahir Bey'e de uğradılar bugün. O da aynı şeyi söyledi. Hesaba baktım ancak hesabına yapılmış bir para transferi göremedim. Biliyorum. Bana da o söyledi. O yüzden geldim. Bir tekrar kontrol etsek. Tabii. Evet, aynen dediğim gibi hesaba bir girdi yok. Ama nasıl olur yani? Uçtu mu para? Bilemiyorum. Belki de işlemi sonlandırmadan bitirdiniz. Böyle olmuş olabilir mi? Hayır, olamaz. Yani ekranda para transferi gerçekleşti yazıyordu. Allah Allah. Çok enteresan bir durum gerçekten. Benim hesabımı kontrol edebilir misiniz tekrar? Eğer söylediğiniz gibi ise paranın aynen hesabıma durması gerekiyor çünkü. Arzu Hanım baktım ama hesabınızdaki para yaptığınız transfer tutarı kadar düşmüş. Nasıl ya? Yani para hesabımdan çıkmış ama ortağımın hesabına geçmemiş, öyle mi? Belki de yanlış hesaba havale yapmış olabilir misiniz? Hayır canım, salak mıyım ben? Estağfurullah, ben sadece ihtimalleri düşünüyorum. Peki nereye gitti bu para? Yani bana bunun cevabını verin. Bu para nereye gitti? Efendim, inanın bilmiyorum. Ben de sistemden ancak bu kadarını görebiliyorum. Peki, bana yetkili birini çağırır mısınız? Müdürüm şu anda dışarıda bir toplantıda. Ama burada olsaydı onun da aynı şeyi söyleyeceğini size temin ederim. İnanamıyorum ya, inanamıyorum ben. Bana verdiğiniz tek cevap bu mu yani? Arzu Hanım bakın. Tamam, tamam daha fazla konuşmayın. Hem bana yardım etmiyorsunuz, hem de bana hiçbir cevap vermiyorsunuz. Ama görürsünüz siz, dava edeceğim sizi. Alo. Alo Umit Bey, müsait miydiniz? Evet, müsaitim. Dinliyorum. Eşiniz az önce ayrıldı. Aynen söylediğiniz şekilde konuştum. Güzel. Bir sıkıntı olmadı değil mi? Hayır, yok bir sıkıntı. Ama epey kurcaladı durumu doğrusu. Bir şey açık etmedim ama oldukça kızgın ayrıldı. Tam istediğim gibi. Her şey yolunda demek. Evet, öyle denebilir. Tamam Zafer'cim, sağ olasın. Seninle sonra hesaplaşacağız. Tamam Ümit Bey. Hadi görüşürüz. Eline sağlık bu arada. Şaka mı bu ya? Ya şaka mı bu ya? Ya nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Kim yapar böyle bir şey? Ümit mi yaptı yoksa? Yok canım, olamaz yani. Ümit'in hiçbir şeyden haberi yok ki. Niye yapsın böyle bir şey? Tabii ya. Yusuf yaptı. Hayır zaten başka kim olabilir ki? Ama sen görürsün Yusuf Efendi. Ben sana gününü göstereceğim. Ay selfie böyle mi çekilir Allah aşkına? Ay like edeyim bari ama öylesine. Şöyle güzel bir tane çekeyim de millet nasıl selfie olunmuş görsün. Burnum kocaman çıkmış. Bir tane daha. Bu şahane oldu. Hemen nette paylaşmalıyım. Ne yazsam? Hah, temizlik yaparken ben. Ayrıcığım şu terlikleri de al da oradan canım. Oraları da sileyim hadi. Ya Tülay ablacığım tam fotomu yüklüyordum ama. Biraz sonra kaldırsam olur değil mi? İlk like'ımı aldım. Bakalım kocacığım da görecek mi? Ayrıcığım şu kapıya bakar mısın? Bir saniye, yorum geldi. Cevap yazayım önce. Ya ayıp olmasın. Ayrıcığım kapıya gelen kapıda kaldı canım hadi. Çevirim dışı olayım bari de arkadaşlar ayıp olmasın. Ya kocacığım, hoş geldin. Ne işin var bu saatte evde? Terliklerini giy de üşütme ayaklarını. Murat'cığım hoş geldin canım. Gel canım içi gel. Biz de temizlik yapıyorduk dip köşe. Arap sabununun kokusunu almışsındır herhalde. Murat'cığım hasta falan mısın? Erkencisin canım bugün. Allah korusun. Yok, hasta değilim. Bir şey var o zaman yani. Baksana belli suratından. Söylesene kocacığım ne oldu?
Murat? Ben istifa ettim. Ne? İstifa mı? Hadi yavrum, hayırlı işler olsun. Sağ ol anneciğim. Dikkatli sür hayatım. Tamam canım. Kolay gelsin. Siz de o konuyu düşünün. Sıkmayın canınızı, olur mu? Bir çaresini bulacağız. Merak etmeyin. O kadarını istediğini vermeyeceğiz. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler yavrum. Ya yeter artık abla. Yemin ederim bıktım. Ya her gün yok ben sana şunu yaptım, yok şunu ettim, yok şöyle, yok böyle. Ya yeter dedim artık ya. Herkesin de bir taşma noktası var değil mi? Bugün o Erkut denen herif bardağı taşırdı. Anladın mı? Taşırdı. Ya tabii kocişim. Ya kardeşim ben hayatımda böyle bir herif görmedim ya. Ya iyi ki benim bir borcumu ödedi ya. Yok ben sana şöyle iyilik yaptım da, yok böyle bir iyilik yaptım da, yok sana yardım ettim de. Ya kardeşim gel canımızı al, daha iyi. Ya Allah korusun deme öyle. Peki Murat, yani bir sıkıntı falan yaşadınız mı? Yani ne bileyim işle alakalı bir hata falan yapmış olabilirsin hani. Ya yok be abla ya. Ne hatası gözünü seveyim. Herif aklınca herkese patronluk taslıyor işte. Bütün çalışanlarına eziyet ediyor zaten. Ne o ya? Adamın çalışanıyız diye kölesi de değiliz ya. Ya öyle tabii ama keşke. Ay kocacığım, ben karın olarak senin her zaman yanındayım. Hem ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. O yüzden ben sana inanıyorum. Sen daha büyük işlerin altından kalkacaksın. Vallahi şunu söyleyeyim size. Bugüne kadar dayandım. Dayandım, sabrettim, ağzımı açmadım. Ama artık bugün canıma yetti. Vurdum kapıyı, çıktım dışarıya. Ya yemin ederim ben o herifin her gün çenesini çekeceğime sokaklarda sürünürüm daha iyi be. Aa, niye sürünüyorsun canım? Senin arkanda dağ gibi kayınpederin var, dağ gibi. Bir lafıyla bütün işleri ayağına serer. Hem söyleyelim de o Erkut'un da ağzının payını versin. Öyle saçmalama sakın. Hiçbir şekilde bu konuya sen karışmıyorsun. Ben çıkacağım, kendime yeni bir iş de bulacağım. Anlaşıldı mı? O ne demek öyle canım? O artık senin de baban sayılır. Ben neler söylerim şimdi. Ya baba ol birlikte gidersiniz işe. Ha ne güzel. Ayla, ben burada Türkçe konuşuyorum. Anlayamadın galiba. Yani niye bu kadar sinirlendin ki şimdi kocacığım? Ya kabul etmeyip de ne yapacaksın? Garsonluk mu? Ya ne alakası var öyle saçma sapan konuşma. Sanki bu dünyada senin babanla çalışmayan herkes garsonluk mu yapıyor ha? Hem garsonluğun nesi varmış ki? Neyini beğenmedin sen? Ya ne dedim canım ben şimdi? Ayla, tamam. Bu konu hakkında bir daha en ufak bir cümle duymak istemiyorum. Ya Murat. Ayla! Tamam yeter dedim. Bu konuyla alakalı hiç kimse bir daha hiçbir şey söylemeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? İyi. Sen ne yaptın zannediyorsun? Ha? Ne gibi anlamadım. Param nerede? Ne parasından bahsediyorsun sen ya? Sen ne parası olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bana numara yapma. Neden bahsettiğini bilmiyorum. İç ettiğim paramdan bahsediyorum adi dolandırıcı. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Cevahir'e gönderdiğim para ortada yok. Ne diyorsun sen ya? İyi de bunun benimle ne alakası var? Çok alakası var. Atölye toparlanamasın diye o parayı punduna getirip el koyduğunu biliyorum. Sen neye gülüyorsun ya? Ha? Çok mu komik? Evet, çok komik. Çünkü hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Ben de hayatımda senin kadar adi bir adam görmedim. Yeter be. Fazla uzattın. Çık git dükkandan. Senin zırvalıklarını dinlemek zorunda değilim ben. Bana hesap vermeden hiçbir yere gitmiyorum. Sen ne hesabından bahsediyorsun ya? Eğer bir hesap vermesi gereken kişi varsa o da sensin. Kime tezgah kurduğun ortada. Ya kocişim, şöyle oturup tatlı tatlı bir konuşalım mı? Ya Murat.
Bebişim. Babacık niye bizim yüzümüze hiç bakmıyor? Annecik onun iyiliği için konuşuyor halbuki. Ya canım. Bak istemiyorum diyorsun ama ya biraz mantıklı düşün. Latif Taşdemir'in damadısın sen. Ya hemen öfleme. Bak yanlış mı konuşuyorum? Ya el kapılarında iş arayacağına babamın yanına gir işte. Ya başkası olsa koşa koşa giderdi vallahi. Yeter artık ya. Yeter. Latif Taşdemir. Ayla anlamıyor musun? Ben hiç kimsenin yardımını falan istemiyorum. Ben gideceğim. Kendi kendime işimi bulacağım. Sen de artık bunu anla. Ayla. Ayla ne oldu, iyi misin? Otur şöyle. Ayla iyi misin? İyiyim. Ne oldu böyle bir anda ha? Sancı girdi, neden? Ya bebişimiz babasına kızdı birazcık. Anneme öyle bağırmasın demek istedi. Mesaj yolladı yani. Ya Ayla kusura bakma. Gerçekten çok zor bir gün geçiriyorum. Çok sinirliyim. Bütün hıncımı da istemeden de olsa senden çıkardım. Ama ne olur sen de beni anla Ayla. İnan ben hiç kimseden yardım falan istemiyorum. Gideceğim kendi işimi kendim bulacağım. Ne olur ısrar etme. Olur mu ha? Ben kimseye tezgah falan kurmadım. Ben sadece ticari bir iş yapıyorum, o kadar. Tabii canım, ticari bir iş yapıyorsun. Başka hiçbir iş yeri kalmamış gibi nedense Melek'in çalıştığı atölyeyi buldun ticaret yapmak için, öyle mi? Sana ne ya? Ha? İstediğim yerde yaparım. Senden izin mi alacağım? Hiç boşuna yorma kendini Arzu. Neyin ne olduğunu gayet ikimiz de iyi biliyoruz. Bana bak. Benimle uğraşma. Ben ne Cevahir'e benzerim, ne de bir başkasına. Benimle uğraşırsan yanarsın. Bak şimdi gerçekten çok korktum. Mühürlediğiniz atölye birkaç güne açılacak. Tekrar üretime geçecek. Sonra sıra buraya gelecek. Seni buradan def edeceğim. Bu bitti dükkanına bir daha adımını bile atamayacaksın. Yaparsın ya. Yaptığında görürsün. Göreceğiz. Ya kapattılar diyorum ya. Mührü basıp gittiler. Senin elin kolun uzundur aslanım. Gel şu işe bir el at da tatlıya bağlayalım ha. Koçum, illaki vardır birileri bak. Lan bu atölyenin bir gün bile kapalı kalması benim için büyük zarar. Zorda kalmasam böyle bir şey ister miyim ya? Yap şu Cevahir abine bir güzellik be koçum. Bak, yardımın karşılıksız kalmaz. Beni biliyorsun. İyi. Peki madem. Öyle diyorsan sağ olasın yine de. Arzu Hanım, nedir durum? Bir şey öğrenebildiniz mi? Şöyle oturalım. Anlatacağım. Oturalım. Hoş geldin Veysel. Hoş bulduk Tülay, hoş bulduk. Murat geldi mi? Geldi. Nerede? Salonda mı? Yok canım, odasında. Veysel, Allah aşkına neler oluyor anlatsana. Ya Murat bir şeyler anlattı ama bunda kesin başka bir şeyler var. Ya ben bir kendisiyle konuşayım da. Ayla yanında mı? Ay yok o salonda. Tamam, ben bir konuşayım onunla. Tamam. Murat. Ya bak oğlum. Anlıyorum. Şimdi senin kanın böyle deli deli akıyor. Daha toysun. Baba. Ya oğlum bir dur. Azıcık dur. Babanı dinle birazcık ya. Şimdi tamam. Restini çektin. Vurdun kapıyı çıktın. İyi, haklısın. O senin tercihin. Fakat bu yangın meselesinden, Erkut'la ilgili meseleden kimseye söz etmemek gerekiyor. Tamam mı? Ne oldu baba?
Sabah Erkut abi racon kesiyordu. Şimdi korktu da seni mi gönderdi bana? Ya oğlum bak şimdi ya beni mi gönderdiği başka bir şey mi yaptığını. Ya mevzu derin, mevzu ciddi. Baba, ben zaten mevzuyu biliyorum. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Ben o mevzuyu öğrendiğim günden beri geceleri uyuyamıyorum. Peki sen bunu biliyor musun baba? Benim ne oturduğum yer belli. Ne de attığım adım belli baba. Biliyorum oğlum, biliyorum tamam ama... Ve farkında mısın bilmiyorum ama sen de, ben de o katili koruyoruz baba. Şşş oğlum deme öyle ya. Deme öyle, yerin kulağı vardır ya. Yani şimdi evet ilk anda düşününce yani bu işte Erkut'un bir parmağı var gibi görünüyor. Ama öyle değil oğlum. Erkut katil değil. Yani adamı az buçuk tanıyoruz. Evet sağlam pabuç değil. Ama yani birinin canına kıymak o kadar kolay değil. Cık. Hele ki bir çocuğun. Yok. Nasıl yani? Yani şimdi sen Erkut'un bu işte hiçbir payı yok diyorsun öyle mi? Oğlum Erkut'un bir suçu varsa eğer o da o dönemde Arzu'nun yanında çalışıyor olması. Erkut katil falan değil. Katil Arzu. Şimdi Arzu'nun nasıl bir şeytan olduğunu sen biliyorsun. O caniliği, o canavarlığı Arzu'dan başkası yapamaz oğlum. Yani eğer ortada bir katil varsa o da Arzu'dur. Ben parayı kesinlikle havale ettim. Bankaya da gittim. Havale edilen miktar hesabımdan düşmüş. Ama paranın nereye gitti, ne oldu hiçbir bilgim yok. Yani dokümanlarda falan da yok. Arzu Hanım, şaştım kaldım doğrusu ya. Böyle bir şey nasıl olabilir? Siz parayı gönderdim diyorsunuz. Hesaba bakıyorum, para yok ortada. Bu işin içinde bir pislik var ama ne? Ben biliyorum o pisliğin kim olduğunu ama... Kim? Vallahi benim aklıma sadece bir kişi geliyor. Kitapçı bozuntusundan mı bahsediyorsun? Yapabilir mi ki öyle bir şey? O benimle uğraşmak için her şeyi yapar. Bak Arzu Hanım, bu iş o kadar kolay bir iş değil. Var mıdır onda o beceri? Yani kendisi yapmamışsa bile başka birine yaptırmıştır. Bu adam eski avukat değil mi? Eli kolu uzundur bunun. Doğru söylüyorsun. Her şey beklenir o soysuzdan. Bak, şimdi taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Önce atölyeyi ihbar etti. Sonra da paranın üstüne yattı. Şerefsiz. Meydanı boş buldu. İstediği gibi at koşturuyor. Ama o bela ise ben de baş belasıyım. Çok güzel kokuyor. Vallahi da billahi de Melek teyze bu işi biliyor. Çocuklar hoş geldiniz. Teyze annem senin kurabiye gönderdi. Ah ne zahmet etti yavrum. Hem de un kurabiyesi. Tadı da çok güzel. Öyledir tabii. Annenize çok teşekkür ettiğimi söyleyin. Ellerine kollarına sağlık. Ali Hanım'a da selamlarımı iletin. Tamam. Aa çocuklar gitmeyin. Siz gelmeden az önce salep pişirmiştim. Hadi gelin hep beraber içelim. Gelin gelin. Of anne ya. Ne gerek vardı ki şimdi? Hadi siz içeriye geçin bakayım. Ben size salepleri getireceğim. Elif abla Salih'in yanında kurabiye de yeriz değil mi? Şşş sessiz ol ince. Şimdi Fevziye teyze duyacak. Bundan sonra böyle mi olacak?
Ben bu kadınla çocuklarını her gün görecek miyim böyle? Tam da her şeyi unuttum derken. Of Yusuf, of! Alışabildiniz mi mahalleye bakalım? Alıştık. Sevdiniz mi burayı? Yeni mahallemizi de, evimizi de çok sevdik. Ama buradaki çocuklar bizi sevmediler. Neden? Sizin gibi güzel kızlar sevilmez miymiş hiç? Ne oldu söyleyin bakayım. Geçen gün bizi oyuna almadılar. Neden? Çünkü İnci oyun bozanlık yaptı. Hayır Elif abla, yapmadım. Aslında bizi oyuna alacaklardı. Bitene kadar bekleyin, yeni oyun başlayınca siz de girersiniz dediler. Ama İnci hemen girmek istedi oyuna. Ne yapayım, ben yakar top oynamayı çok seviyorum. Ama herkes yanmadan oyuna öyle giremezsin ki. Ya girerim işte, onlar yanlış biliyor. Olur böyle şeyler çocuklar. Kendinizi üzmeyin. Hem zamanla alışırsınız arkadaşlarınıza. Canınız ne zaman sıkılırsa buraya da gelebilirsiniz. Yine salep yaparım size. Ha? Yusuf'u da yıllardır çok oldu görmüyorum. Uzun zamandır boştu Nazif Bey'in evi. Öyleymiş. Nazif Bey pek ilgilenirdi eviyle. Bakımını ihmal etmezdi. Ama gel zaman git zaman kimse uğramayınca haliyle eski halinden eser kalmadı. Ya olsun, bence böyle de çok güzel. Yani biz çok memnunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abla. Mahallemize de tekrar hoş geldiniz. Bir ihtiyacınız olursa alo deyin, ben çırağı hemen gönderirim. Tamam, çok sağ olun. Bu yeterli midir? Yeterlidir abla. Teşekkürler, kolay gelsin. Güle güle. Buyurun Leyla Hanım. Elma alacağım. 3-4 tane koysanız yeter. Pek bir iyi, pek bir hanımdı değil mi? Kim? Melek Hanım. Ha. Yeni komşumuz. Siz tanıştınız herhalde kendisiyle. Hayır, henüz değil. Yani bir adam ayarladım. Yarın gelip mührü açacak. Kim ki o? Ay kimse kim? Mühürcü çözüldü ya, sen ona bak. Sonra ne olacak? Atölyeyi çalıştırabilecek miyim? Yok, o kadar kolay değil. Ya nasıl olacak? Bir hafta içinde atölyenin bütün eksikleri tamamlanacak. Sonra biz adamları tekrar çağıracağız. Onlar da bir eksik kalmadığını görünce büyük ihtimal atölyeyi tekrar çalıştıracaklar. Ağzından da bal damlıyor Arzu Hanım. Ya var ya, beni nasıl bir dertten kurtardın sana anlatamam. Yani size nasıl teşekkür etsem azdır. Tamam, abartacak bir şey yok. Nasıl yok ya? Sen imkansızı başardın Arzu Hanım. Çok sağ ol, çok. Benim artık kapatmam lazım. Yarın sabah 8'de atölyede olun, yeterli benim için. Ha, bir sıkıntı olursa beni arayın. Tabii, tamamdır. Ulan, bu Arzu Hanım ne tuhaf kadın ya. Bir deli ediyor, bir sevindiriyor anasını satayım. Kadın olmazı oldurdu be. Çocuklar yattı mı kızım? Yattılar anne. Ya anne, bu mahalledeki insanlar ne kadar sıcakkanlı öyle. Evet kızım, iyi insanlara denk geldik. Her şerde bir hayır vardır diye boşuna dememişler. Yemeğin üstüne iyi gider dedim. Sağ ol canım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun anneciğim. Ya işte bugün manavdan dönerken bir komşumuzla daha tanıştım ben. Ayaküstü öyle sohbet ettik. Atölyede çalıştığımı duyunca bana evden de diker misin diye sordu. Hemen anlatsaydın abla maharet ellerini. Ya aslında yapardım da evde makinem yok ya. O yüzden dikmiyorum dedim. Melek, kızım istersen alırız bir tane. Anne çok sağ ol ama
O makineler o kadar da ucuz değiller. Yavrum, emekli maaşımı size harcamayacağım da kime harcayacağım? Canım annem, eksik olmasan. Ama olsun, yani acelesi yok ne de olsa, alırız sonra. Gonca. Ya Gonca. Sana diyorum ya, ne yapıyorsun? Hiç. Sen kimle mesajlaşıyorsun bakayım? Kimseyle öyle oyun oynuyordum. Oyun mu? Ay bana bak, sen internetten kendine sevgili falan mı yaptın yoksa? Ay saçmalama Asum anne, sevgilisi ya. Ya ne bileyim kızım, şimdi sen öyle şıkır şıkır giyindin. Böyle bir dışarı çıktın falan, hani o yüzden sorayım dedim yani. Ya yok öyle bir şey. Aman olmasın zaten. Kaz gibi yoluna bir hal oldun ya. Bir kendine gel, bir kafanı toparla, ondan sonra ne yapıyorsan yaparsın zaten. Neyse, ben yatıyorum, sana iyi geceler. Var bunda bir şeyler. Dur bakalım yakında çıkar ne oldu. İyi çalışmalar. İstare. Merhaba. Hayırdır? Mayroz'a transfer olmuşsun. Hiç haberimiz olmadı. Ne oldu öbür pavyon? Dışarıdan göç ala kalitesi düştü. Diyorsun. İyi. Ben de buranın kalitesini yükseltmeye geldim bu gece. Şanslısın yani. İyi denk geldik. Sizinle karşılaşmamızın bir tesadüf olduğunu umuyorum. Yok, tesadüf değil. Ben senin parfüm kokunu takip ediyorum. Öyle buluyorum seni. Artık nasıl yer etmişse. Değil mi? Size iyi akşamlar Erkut Bey. Akşamım iyi geçecek. Orası kesin. Özlemişim kadife sesini. İzin verirseniz geçeceğim. Tabii. Bayanlar önden. Kolay gelsin. Ay hava soğuk kızım, üşütme kendini. Dikkat et. Sıkı giydim anne, merak etme. Hadi öpüyorum. Hadi Görüşürüz. Allah kolaylık versin yavrum. Leyla! Kız dur, nereye böyle salamsız sabahsız? Dalmış Hülya teyze, işe gidiyorum. Kızım dur anlat. Görüştün mü seninkiyle? Benimki? Hadi canım ya. Biliyorsun kimi kastettiğimi. Yusuf'tan bahsediyorum, Yusuf'tan. Ne oldu, görüştünüz mü? Neler yaptı seni görünce? Yok, görüşemedik. Niye ki? Öyle işte, görüşemedik. Var sende bir şeyler. De bakayım, ne oldu? Hiç. Kız ben yabancı mıyım ayol? Bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın? Hem ben senin annen gibi sana köstek olmam, destek olurum. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare.